Merhaba, ben Doktor Murat Enöz, kulak burun boğaz uzmanıyım. Düşük burun ucu sık olarak görülmektedir. Özellikle burun estetiği düşünen hastaların birçoğunun sorduğu sorulardan bir tanesi, gülerken burun ucunda sarkma olması, aşağı doğru yayılma olması ve geniş görünmesiyle ilgili. Düşük burun ucu normalde önden bakıldığında burnun uzun görünmesine neden olmaktadır. Yandan bakıldığında burun ucu ile yüz arasındaki mesafenin kısa olmasına neden olmaktadır. Normalde burun ucunda sarkma ya da düşme genetik nedenlere de bağlı olabilir, travmatik nedenlere bağlı da olabilir ve ameliyatlardan sonra da ortaya çıkabilir. Aslında poliklinikte gördüğümüz hastaların birçoğunda bir travma ya da ameliyat söz konusu. Normalde burnumuzun ucunda, burun ucunu dik tutan, öne doğru dik bir şekilde kalmasını sağlayan kıkırdak ve bağ dokuları mevcut. Bu dokular bazen genetik olarak gevşek olabiliyor. Yani özellikle annenizde ya da babanızda gülerken burun ucu sarkması varsa belki aynaya baktığınızda sizde de aynısını görebilirsiniz. Zaten belli bir miktarda burun ucunun aşağı ve yanlara doğru yönelmesi normaldir. Ancak özellikle travmalardan sonra ve burun ameliyatlarından sonra bariz olarak burun ucunda aşağı doğru sarkma ve yayılma ortaya çıkmışsa bu burun ucundaki destek dokularında harabiyet olmuş olma olasılığı yüksek. Neden oluyor bu? Örneğin deviyasyon ameliyatı var. Belki çok sık biliyorsunuz bunu. Burun içerisinde kıkırdak eğriliği olması durumu nazal septum deviyasyonu olarak tanımlanıyor ve nazal septum deviyasyonunda biz hekimler kıkırdağın eğri kısımlarını alırız. Kıkırdağın eğri kısımları alınırken özellikle burun ucu bölgesine yakın olan yani nazal septumun alt kısmındaki kaudal bölümündeki eğriliklerde mümkün olduğunca o bölgeyi korumaya yönelik çaba sarf ederiz. Ve eğri kıkırdak alınırken eğer alt taraftaki nazal septumun alt kısmında kaudal bölüm de alınırsa ve oraya yeni greft konulmazsa o zaman burun ucunda sarkma, gevşeme ortaya çıkabiliyor. Maalesef sadece bir estetik sorun değil bu. Sarkık burun ucu, düşük burun ucu. Özellikle burun ucu aşağı doğru sarktığında burnumuzun içerisindeki hava deliğinin üst kısmı nazal valv bölgesi daralır. Ve yandan bakıldığında erkeklerde bu burun ucuyla üst dudak arasındaki mesafe yani kolimella dediğimiz delikleri ayıran alanla üst dudak arasındaki bu bir açı ortaya çıkar. Ona nazolabial açı denir. Erkeklerde 90 derece, bayanlarda da kabaca 100 derecedir. Eğer bu açı daha düşükse yani aşağı doğru burun ucu hareket ederse sarkık burun ucu olduğunu düşünürüz ve bu durumda maalesef burun deliklerinin hemen üst tarafında giriş bölümünde nazal valv bölgesi dediğimiz alanda açıda azalma olur. Ve bu da aynı zamanda hem estetik hem de fonksiyonel bir soruna neden olur. Sarkık burun ucu ameliyatlarında tedavide oldukça burun ucundaki destek dokularını yeniden yapılandırmaya çalışıyoruz. Açık ve kapalı teknikle ameliyat yapılabiliyor. Burada benim kendimin en çok uyguladığı yöntem açık teknik. Özellikle burun ucuna bir kesi atılarak deliği kaldırarak nazal septumdan kıkırdak bulup ucuna greft koymayı tercih ediyorum. Düşük burun ucu ameliyatlarında birkaç türlü yöntem var. Bir tanesi nazal septumun alt kısmındaki burun ucuna destek olan bölüme hemen yakınına dikine bir greft konulması. Bu kolimellar Strat greft diye geçiyor adı. İkincisi burun kanatlarını oluşturan ve ters V şeklindeki kıkırdaklarda açıların değiştirilmesi. Yani normaldeki buradaki olan açıyı dışarıya doğru alarak burun ucunun öne doğru gitmesini sağlıyoruz. Diğer bir yöntemde yine burun ucuna dikine olan kıkırdak ve alar kıkırdak açı değiştirilmesi haricinde ilave şapka greft uygulamaları yapılabiliyor burun ucuna. Bunların dışında basit askı yöntemleri de mevcut ve bununla ilgili çok fazla soru geliyor. Mail atılıyor, mesaj atılıyor. Acaba sadece burun askısı ile düşük burun ucu tedavi edilebilir mi? Normalde burun askılama yöntemi çok sarkık burunlarda ideal bir yöntem değil. Çünkü sadece bir dikiş ipliğine burun ucunun bütün desteğini vermeye çalışmak ve burun ucunu sadece bir iplikle tespit etmeye çalışmak birazcık bilimsellik dışı. Çünkü örneğin bir ipliği burun içerisinden geçirdiğiniz zaman bizim gülmemiz, konuşmamız burun ucunda harekete neden oluyor. Belki günlük aktivitelerimiz, kıyafet giymek, uykuda uyumak, yastığa sürttürüp burnumuzu çekmek. Sadece bir ipi burun ucunda kıkırdakları tutturarak asmak bu tür tekrarlayan burun ucu hareketleriyle kalıcı bir etki vermeyebiliyor. Özellikle burun askılaması yapılan hastalarda çok sarkıkken sadece askı yöntemiyle burun ucu kaldırılan hastalarda zaman içerisinde yeniden burun ucunda sarkma ya da dikiş reaksiyonları ortaya çıkabiliyor. Açık teknik burun ucu estetiği şeklinde yapılan bir ameliyatla burun ucuna yeniden kıkırdakların yerleştirilmesi, sağlamlığının sağlanması en ideal yöntem. Ancak bu her zaman bu kadar kolay olmuyor. Örneğin ciddi bir travma, burun travması geçirmişse hasta ya da bir ameliyat esnasında çok fazla eğri kıkırdağı var ve nazal septum kıkırdaklarının çoğu alındıysa burun ucunu yeniden yapılandırmak,
desteğini yeniden sağlamak için hastanın kaburga kıkırdağını, kulak kepçesi kıkırdağını kullanmak zorunda kalabiliyoruz. Bazen başka insanlara ait kıkırdakları kullanmak zorunda da kalabiliyoruz. Ancak düşük burun ucu estetiği olup ameliyat olan hastalarda eğer cerrahi işlem başarılıysa ömür boyu burun nefesinde rahatlama sağlanıyor. Aynı zamanda gülerken burun ucunda sarkma ortadan kalkıyor ve hastaların birçoğunun söylediği şey şu: daha sempatik gülüyorum, önden bakıldığında daha rahat poz verebiliyorum. Aynı zamanda hem estetik hem de fonksiyonel olarak burunda bir olumlu gelişme ortaya çıkmış oluyor. Genellikle genel anestezi altında yapıyoruz ancak genel anestezi sıkıntılı olduğunda lokal anestezi altında da bu işlem yapılabiliyor. Lokal anestezik enjeksiyonu çok rahat değil. İşlem öncesinde yapılıyor ve hastalar o dönemde ağrı hissedebiliyorlar. Genellikle işlemden sonra sadece burun ucuna bir müdahale yapıldıysa burun tamponu da kullanılmayabiliyor. Ancak silikon burun splintleri var. Burun içerisine yerleştiriliyor. Hasta nefes alabiliyor. Onlar kullanılabilir. Yine burun estetiğinden farklı olarak illa atel kullanılması zorunlu değil. Sadece basit burun bantları yerleştirilebiliyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.